Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Millet Kütüphanesi'nden bugün sizlere sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlıyoruz. Aslında burası tabii milletin mekanı olduğu için ağırlıyoruz ifadesini kullandım kendisinin müsaadesine başvurarak. O yüzden ben sözü fazla uzatmayacağım. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, sonra da genç arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum ve güzel bir program olmasını temenni ediyorum. Seçim de yaklaşıyor. Bu da ayrı bir heyecan. Nasılsınız? Nasıl Gayet hissediyorsunuz? iyi gidiyor. Katılımlar muhteşemdi. Tabii katılımlar ne kadar ihtişamlı olursa bizim dinamizmimiz de o kadar artıyor. Heyecanımız o kadar artıyor. Diğerlerinin katılım rakamlarını öğrendikçe daha da artıyor. Ve meydanlar zaten konuşuyor. Ben de siyasette meydanların diline çok inanırım. Böyle anketlere falan pek inanmam. Meydanların dili neyse o bizim için çok önemli. İyi gördük sizi. Burada da zaten gençlerle, öğrencilerimizle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'nde sizlerle beraber olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Biliyorum, nasıl kütüphanemizi beğendiniz mi? Beğenmemek mümkün mü? Tabii. Sizler herhalde hep buradasınız zaten, değil mi? Farklı şehirlerden gelenler de var, ilk Öyleymiş. defa görenler de var, buranın müdavimi olanlar da var. O zaman başlayalım mı sorulara, geçelim mi? Sevgili arkadaşlarım, önce Muhammed Ali Özağaçhanlı'nın sorusunu alacağız. Ben Muhammed Ali Özağaçhanlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi'nde okuyorum. İç mimarlık 4. sınıf okuyorum. Yani bitirmek üzereyiz. Evet, bitirmek üzereyim Sayın Cumhurbaşkanım. Selahattin Demirtaş'ın hapiste olması Türk demokrasisi için bir eksiklik olarak lanse ediliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Tabii sorunun cinsi heyecan verici. Çünkü Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bir teröristtir. Onun demokrasiye aykırı bir yanı yok ki. 51 Kürt kardeşimiz. Ama bu ölüme neden olan bir kişi şu anda terör odaklı bir fiili işlediğinden dolayı cezaevinde. Yoksa bir fikir suçu veya bir siyaset değil. Ama 51 Kürt vatandaşımın ölümüne neden olan böyle bir insan sokaklarda elini kolunu sallaya sallaya mı dolaşsın? Biz şimdi bir hukuk devletiysek burada adaletin gereği nedir? Bu kadar Kürt kardeşimin ölümüne neden olan bu adam bunun bedelini ödemesi lazım. Şu anda yapılan budur. Çektiği ceza da bunun nedeniyledir. Tabii bunun aslını herkes bilmiyor ama Bay Kemal Selo'yu çıkaracakmış. Eğer Erdoğan bu işin başında olursa hukuk neyse, adaletin gereği neyse bunun bedelini ödemeye devam edecektir. Evet, soru sormak isteyen isimlerden biri de Zeynep Meryem Çiçekli. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık öğrencisiyim. Aslen Sivaslıyım. Sıkça gündemde olan hapiste çok sayıda gazeteci olduğu ve Türkiye'de basın özgürlüğünün olmadığı hakkında iddialar var. Bunun hakkında neler söyleyebilirsiniz? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, cezaevlerinde şu ana kadar böyle iddia edildiği gibi bol miktarda gazeteci, basın mensubu yok. Bunlar yalan. Bunun altı, üstü nedir? Bu iddiada bulunanlara diyoruz ki şunları açıklayın. Verin bize bu isimleri. Kimmiş öğrenelim. İşte şimdi bakın, isim vermeyeceğim. İşte bu iddia edilen kişilerden 2 tanesi de HDP'den bu seçimlerde milletvekili adayı oldu. Ki bunlar hep bu işin fikir babası olarak ortada dolaşanlardır. Buna benzer daha niceleri bu şekilde bunlara fikir babalığı yaptılar. Ben bile zaman zaman Adalet Bakanıma da söylüyorum, ya bu tür iddialar var. Bunlar nedenli doğru? Şunları siz de bir araştırın filan. Onlar da diyorlar ki başkanım böyle bir şey yok. Bunlar hep yalan. Ciddi manada versinler bu isimleri. Gerçekten bu anlamda böyle bir
durum söz konusuysa biz de bu işin üzerine gidelim. Çünkü ben malum yani fikir suçundan içeriye girmiş bir başkanım. Ve bundan dolayı da yaklaşık 4 ay 10 gün cezaevinde yattım. Ama ben belediye başkanı iken bana bu cezayı verdiler. Neden dolayı verdiler? Bir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabındaki bir şiiri okudum ben. Bu şiiri okudum diye beni içeri aldılar. Kimseyi vurmadım. Kimseyi öldürmedim. Yani Selo'nun yaptığını yapmadım ben. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabındaki bir şiiri okudum. Ve bu şiir de Ziya Gökalp'e ait bir şiirdi. Bunu okudum. Bundan dolayı beni içeri aldılar. 1 yıl bir cezaydı. 4 ay 10 gün yattım. Ondan sonra çıktım. Bedelini ödettiler. Ama ben orayı Medrese-i Yusufiye olarak yaşadım. Ve gelen ziyaretçilerimin haddi hesabı yoktu. Bu da tabii İstanbul'a olan hizmetim. İstanbul'u çöp, çukur, çamurdan, susuzluktan kurtaran bir belediye başkanı olarak hamdolsun belediyecilik tarihine İstanbul'un geçtim. İşte ardından da cezaevinden çıktıktan sonra partimizi kurduk ve ilk seçimlerde daha %34 gibi bir oyla iktidara geldik. Yoksa dediğim gibi böyle bir ceza onlar için söz konusu değil. Hepsi yalan ve gazetecilerle ilgili bu akşam bu programda yine söylüyorum. Hangi cezaevinde, nerede bir basın mensubu varsa bunları bilelim. Bunların birçoğu, affedersiniz, hırsızlık, silah kaçakçılığı, bütün bunlara benzer suçlardan dolayı içeridedir ve bunların gazetecilikle de yakından uzaktan alakası yoktur. Bu kez Özge Uçakçıoğlu sorusunu yöneltecek. Öncelikle hoş geldiniz Cumhurbaşkanım. Ben Özgü Uçakçıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Millet İttifakı ekonomi takımını açıkladı. Sizin de seçim sonrası için ekonomi yönetiminde yapacağınız farklı profiller olacak mı? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, Millet İttifakı'nın ekonomi takımı kimlerden oluşuyor diye şöyle düşündüğümde bunlar ismi cismi çok belli olan tipler değil. Fakat tabii bu CHP ne yapıyor? Yine kapalı kapılar arkasında otellerde IMF'in temsilcileriyle görüşüyorlar. Aynı zamanda İyi Parti'den bir zamanlar Merkez Bankası'nın sözde başkanı olan zat, o da onunla beraber birlikte görüşmeler yapıyorlar. Ve bu görüşmelerden sonra da bizim için bu hükümetin diyorlar IMF'den borç alması lazım. Ya biz IMF'den niye borç alalım? Ben Kılıçdaroğlu muyum? Londra'nın tefecilerinden neymiş? 300 milyar dolar borç taahhüdü almış. Ya tefeciden borç alınır mı? Eğer para kaynağı tefeciler olursa adamı gömerler. Biz asla dedik böyle bir şeye yönelmeyiz ve biz IMF'le olan ilişkilerimizi bitirdik. Kendi kaynaklarımızla ayaktayız ve şu anda tefecilere, mefecilere hiç ihtiyacımız yok. 2013, 2023, 10 yıl geçti ve biz buralardan elimizi, eteğimizi kestik. Kendi kaynaklarımızla yola devam ediyoruz. Savunma sanayinden tutun, işte en son enerjide, Karadeniz'de doğalgazı da çıkardık mı? Çıkardık. Ve şimdi 1 ay doğalgazı ücretsiz olarak evlere veriyoruz. Ve 1 yıl boyunca da 25 metreküp tenzil edilmek suretiyle vatandaşlarımızı doğalgaza bu noktada muhtaç olmadan evlerinde, mutfağında enerji olarak kendi yerli doğalgazımızı ne yapıyor şimdi? Kullanmaya başladı. Bu noktalara geldik. İnşallah seçim sonrası bu süreç daha da farklı gelişecek. Niye? Şimdi de Gabar'da petrolü bulduk. Gabar'daki petrol de çok önemli. Çünkü terörün oralarda bu tür çalışmalara fırsat vermediği yerden şimdi
petrolü bulduk. Ve bu petrolle beraber de, yani Erzurum konuşmamda da söyledim, Erzurum'un dut pekmezi kıvamında öyle bir petrol. Şu anda tabii bu bizi daha da güçlü hale getiriyor. Böylece hem doğalgaz hem petrol ve kapasite, rezerv çok yüksek. İnşallah artık biz yurt dışına doğalgazda da petrolde de ciddi manada muhtaç olmayacağız. Aybüke öğretmenimizin isminin verilmesi de Evet. çok anlamlı. Yani Aybüke öğretmenin, Allah rahmet etsin, ismini de oradaki petrol kuyusuna verdik. Bu akşam gençlerden herkesin merak ettiği net güzel sorular geliyor. Yine Cumhurbaşkanımıza soru yöneltmek isteyen isimlerden biri Melisa Kiraz. Ben Melisa Kiraz, Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği öğrencisiyim. 2 yılda Teknofest'te takımlarda görev almaktayım. Maşallah. TOK gibi, TC Anadolu gibi önemli projeleri de takip ediyorum. Ancak vatandaşın sofrasında bulunan patates, soğan gibi temel ihtiyaç kaynaklarının, maddelerinin fiyatlarındaki dalgalanmalar sizce önemli değil mi? Şimdi önemli olmaz diye bir şey yok. Ama TCG Anadolu da bizim için çok önemli. Öbür tarafta İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı, Kızıl Elma, bunlar da bizim için çok önemli. Tabii burada maalesef kendini bilmez bazı kişilerin bu fiyatlar üzerindeki dalgalanmalara neden olduğu ortada. Bak şimdi bir ara ta nerelere tırmandırdılar fiyatları. Buyurun. Şimdi patates, soğan 10-15 liraya düştü. Hadi bakalım. Bunu neyle izah edecekler? Fiyat düştü şimdi biliyorsun son olarak. Ama şunu çok açık net söyleyeyim. Allah nasip eder inşallah seçimden sonra bir defa bunların yargı yolu açık olmak kaydıyla bunları yargıda terleteceğiz. Çünkü benim milletimi kalkıp da bu tür yollarla sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu bir sömürü organıdır. Böyle bir şey söz konusu değil. Tabii bunu şimdi biz seçim sonrası yargı yoluyla da çok daha farklı bir zemine oturtacağız. İlkay Gözler sırada sorusunu yöneltecek olan arkadaşımız. Sayın Cumhurbaşkanım iyi akşamlar öncelikle. Benim size sorum Millet İttifakı'nın vermiş olduğu vaatleri inandırıcı buluyor musunuz? Sevgili kardeşim, öncelikle ben bu soruyu size sorsam, bu vaatleri siz inandırıcı buluyor musunuz? Ben bunların vaatlerinin inandırıcı olanını hiç görmedim ki. Çünkü her şey yalan üzere bina edilmiş. Eğitimde ne vaat ediyor? Sağlıkta ne vaat ediyor? Ulaşımda ne vaat ediyor? Tarımda, enerjide ne vaat ediyor? Şöyle bunları bir düşündüğünüz zaman bu vaatlerin içinde basit olanını söyleyeyim. Mesela şu anda 10-11 tane bunlarda Büyükşehir Belediyesi var. Bu belediyelerde acaba bunlar bu söylediklerimden neler yaptılar? Yani belediye başkanlığı yaptım. Ama benim belediye başkanlığımda biz Haliç'i temizledik. O kokan Haliç, o geçilmez denilen Haliç, o kokudan tamamen arındı. Ama bu arada da biz Haliç Kongre Merkezi'ni yaptık. İstanbul'umuz için önemli bir kongre sarayı haline geldi. Şimdi bu işler lafla olmuyor, icraatla oluyor. Şimdi bunlara bir sorun. Deyin ki, ya CHP'li belediyelerde acaba bir Haliç Kongre Merkezi benzeri var mı? Şimdi şurayı görüyorsunuz. Şu külliye. İşte bizim inşa edip bitirdiğimiz bir yer. Ve 24 saat burası gençlerimizin emrinde. Kek, çorba, çay, kahve, her şey burada ücretsiz.
Şimdi biz bunun benzerini bir de nerede yaptık? İstanbul Rami'de yaptık. Bilmiyorum, Rami'yi gezenleriniz oldu mu? Rami de çok muhteşem. Eskiden orası bir kışlaydı. O kışlayı biz şimdi bir İstanbul'un en büyük kütüphanesi haline getirdik. İçinde farklı bazı orada etkinlikler de var, sunumlar da var. Ve orası da aynen burası gibi dolup taşıyor. Şimdi eğer kültür diyorsak, eğer sanat diyorsak, mesela Ankara'nın yıllarca bitmeyen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası merkezini biz yaptık. Biz gelene kadar orası yoktu. Yaptık, bitirdik ve Ankara böyle bir Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı kazandı. O da bitmedi, hemen şimdi şurada biliyorsunuz yine Cumhurbaşkanlığı'nın dev bir kongre merkezi var. O kongre merkezinde de yıl boyu birçok uluslararası toplantılar, bizim kendi toplantılarımız hepsi orada yapılıyor. Yaklaşık 3000 kişilik bir salon. Şimdi eğer kültür üzerine siz adımlarınızı atmazsanız o ülke kültürsüz olan şah damarı yok demektir. Ama biz işe buralardan girdik. Şimdi Millet İttifakı söylüyor da bakın savunma sanayine karşı çıkıyor. Ya savunma sanayine karşı çıkılır mı? Biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin savunma sanayinde %20'si yerliydi. Maalesef %80 yoktu. Ama biz ne yaptık? Bu %20'yi %80'e çıkardık. Şimdi açığımız %20. Ama bu arada işte TCG Anadolu'yla dünyaya bir mesaj verdik. Seçim sonrası inşallah şu andaki TCG Anadolu'nun bir büyüğünü yapmak suretiyle Mavi Denizler'de inşallah Barbaros Hayrettinleri çok daha güçlü hale getireceğiz. İstanbul'da kaldığı süre içerisinde gerçekten çok büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. Tabii İzmir talep etti. Bunun üzerine İzmir'e gönderdik. Şimdi de İzmir'de. Ve tabii Mersin istiyor, Antalya istiyor. Dedik ki şu anda İzmir önümüzde. Dolayısıyla artık seçime kadar İzmir'de TCG Anadolu'yu orada Alsancak'ta fark edeceğiz. Seçimden sonra inşallah yeni bir uçak gemisini de hallettikten sonra artık diğer yerleri de onlarla beraber dolaştırırız. Daha güzel hale getirir. Fakat ben bu Millet İttifakı'ndan şu ana kadar bütün bu büyükşehir belediyelerinde bizim eserimiz de şudur görmedim. Eğer siz gördüyseniz beni ikna edin. İstanbulluyum. Yok. İstanbul'da biliyorsunuz biz Atatürk Kültür Merkezi'ni sıfırdan 4 dörtlük yaptık. Kültür Turizm Bakanımdan da Allah razı olsun. Ve şu anda orası sürekli dolup taşıyor. Yeter mi? Yetmez. Daha çok yapacağımız tabii ki işler var. Fakat bunlara bakıyorum. Ankara, belediye bunlarda. Allah aşkına söyleyin ya. Bak Ankara'da şunu yaptı deyin. Yani okuyorsunuz burada. Üniversitelerdesiniz. Bu üniversitelerde şöyle bir Ankara'yı gözlemlediğiniz zaman bunlar yaptı diyebileceğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar yok. Bakın Melih Bey'in belediye başkanlığı döneminde şu Ankara'da yaptıkları mevcut havalimanını biz yaptık. Ve havalimanından Ankara merkeze bu yolları Melih Bey yaptı. Metroları biz yaptık. Ya bir tane metro da siz yapın ya. Yok. Hepsi bizden. Ben şimdi nasıl diyeyim Millet İttifakı da şunları yaptı diye. İzmir'e bak, İzmir'de öyle. İzmir'de Körfez şu anda rezalet. Kokudan geçilmiyor. Aramızda İzmirli olanlar var mı?
Var. Kokuyu biliyorsunuz. Bakın İstanbul-İzmir arası 7,5 saatti. 7,5 saat. Peki biz ne yaptık? İstanbul-İzmir arasını 3-3,5 saate düşürdük mü? Düşürdük. Bu da yetmedi. Manisa-İzmir arasında Sabuncubeli tünelini yine biz yaptık. Onlar laf, biz iş üretiyoruz. Aramızdaki fark bu. Miray Turan'ın sorusu gelecek. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Miray Turan. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi hazırlık öğrencisiyim. Ben deprem sürecinde Hatay Kırıkhan'daydım. Ailemle birlikte göçük altında kaldık. Babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kaç saat kaldı? Ben 11 saat kaldım. Kaç? 11. Babam 20 saat kaldı. Of. Evet. Benim sorum şu, birçok arkadaşımızın da aklında olan, depremde çadır satan, huzur hakları sebebiyle gibi sebeplerle Kızılay Genel Müdürü ve Kızılay çok fazla gündeme geldi. Bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar, bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Yani Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Ve süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir. Ve bu 6 Şubat olayında Türkiye olmayıp da başka ülkeler olsaydı kim bilir neler başlarına gelecekti. Ama bütün bunlara rağmen şu an itibariyle enkaz kaldırma çalışmalarına varıncaya kadar büyük oranda bu işi bitirdik. Şu anda köy konutlarını teslim almaya başladık. Şimdi kalıcı konutları bir taraftan hızla yapıyoruz ve kalıcı konutların yapımıyla da inanıyorum ki vatandaşlarımıza teslim törenleri başladığı zaman onları daha da rahatlatacağız. Evet, Beyzanur Yavuz. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Sık sık LGBT'ye karşı olduğunuzu söylüyorsunuz. Ayrıca diğer partilere karşı sert eleştirilerde bulunuyorsunuz. Mesela kimi zaman partilileri terörle ilişkili, kimi zaman da LGBT'li olmakla suçluyorsunuz. Tüm bunlara bakınca da ayrıştırıcı ya da kutuplaştırıcı bir dil kullandığınız düşünülüyor. Bunlara cevap olarak ne söyleyebilirsiniz? Şimdi bunları ayrıştırıcı kavramıyla izah edersek bana göre yanlış yaparız. Niçin? Çünkü bu millet özellikle aile kurumunu kutsallaştıran bir millettir. Bizim değer yargılarımız içerisinde aile kurumu çok çok önemlidir. Çünkü güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Eğer aileniz güçlü değilse, aile kavramı güçlü değilse o ülkede o milletin yıkımı da çok çabuk olur. Bizim yaklaşımımız burada. Ve LGBT denilen olay bir defa aile kurumuna sokulmuş bir zehirdir. Bu zehri biz hele hele halkının %99'u Müslüman olan bir ülke olarak kabullenmemiz mümkün değil. Buradaki hassasiyetimiz özellikle buradan geliyor. Hatta biz biliyorsunuz aileyi kutsayan anayasa değişikliği teklifini verdik. Ama seçim öncesi tabii buna fırsat olmadı. Şimdi bu konuyla alakalı olarak bizim buradaki değer yargılarımız içerisinde LGBT'ye AK Parti olarak biz asla olumlu bakamayız. Çünkü aile kutsiyeti zaten buna müsaade etmez. Bir de bizim
özellikle dinimizin gereği bu olduğu için de biz olaya buradan bakıyoruz. Buna biz eyvallah edemeyiz. Bu kez de Sena Coşkun Aslan sorusunu yöneltiyor. Ben Sena, Ankara Üniversitesi'nde okuyorum. Benim sorum sığınmacılarla ilgili olacak. Başta Suriyeliler olmak üzere ülkemizde devlet ve millet imkanıyla konuk ettiğimiz bu mültecileri ne zamana kadar ağırlamayı düşünüyoruz merak ediyorum açıkçası. Teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, yani bu konuda bu işin bir süresi söz konusu değil. Ama bakın biz az önce de ifade ettiğim gibi yani halkının %99'u Müslüman olan bir ülke olarak ülkesindeki savaş sebebiyle orada yaşam koşulları itibariyle terör örgütleriyle adeta ölüm kalım mücadelesi veren bir Suriye halkı var. Şimdi biz kendilerine şu an itibariyle 100.000'in üzerinde Suriye'nin kuzeyinde konutlar inşa ettik. Hayır kurumları vasıtasıyla devlet olarak vesaire ve bu vesileyle de peyderpey şu anda bizdeki muhacirler bu konutlara göç etmeye başladılar. Ama bunları ben gelince tekrar ülkelerine gönderirim. Bunları Türkiye'de yaşatmam. Ben şahsen böyle bir anlayışa taraftar değilim. Bu bir defa zulüm olur. Ama şimdi de orada yapılan konutlara kendilerinin gönüllü olarak dönme süreci başladı. Ve bu konuda da elimizden gelen desteği, yardımı veriyoruz. Ama böyle bu CHP'lilerin ifade ettiği gibi yok okullarda onlara çok farklı musamahalar, şunlar bunlar. Böyle bir şey yok. Ha, vatandaşlık hakkını kazanıp da imtihanlara girmek suretiyle başaranlar, onlar zaten her yer için geçerlidir. Ama bizde de bu tür gerçekten imtihanlara girip başarılı oluyorlarsa, bu gelenlerin arasında doktoru var, mühendisi var, avukatı var. Şimdi bu insanlar bizim ülkemize geldiklerinde yani bunlar göçmendir diye biz bunları hemen tekme tokat kovalayalım mı? Bu bir defa insani değil, vicdani değil, hepsinden öte İslami değil. Bunları kapıya koyamayız. Ama bunların içerisinde hakikaten yaramazlık yapanlar varsa onlar da tabii emniyet güçlerimiz tarafından onlara bedeli ödettiriliyor. Neslihan Erdoğan da soru sormak istiyordu. Kendisi öğretmen. Van'dan geliyorum. Van'da ücretli öğretmenlik yapıyorum köy okullarında. Aynı zamanda Dünyayı Kurtaracak Sosyal Sorumluluk Proje kurucusuyum 12 yıldır. Bir soru sormak istiyorum fakat ondan önce iletmem gereken bir şey var. Annelere olan düşkünlüğünüzü biliyorum. Annem dün akşam buraya geleceğimi öğrendim ve kızım hiç düşünmeden git dedi. Bizler okutulmayan kız çocuklarıydık Doğu coğrafyasında maalesef ki ve o zaman kitaplar parayla alınırdı. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Babam bizleri o zaman okutamamıştı. Hem toplum zihniyet gereği hem maddi yetersizlikler. Biz açık öğretimden liseyi bitirdikten sonra sizler sağ olun bizlere burs, yurt birçok imkan sağladığınız için annem ben artık okutabilirim çünkü benim ülkemin başkanı benim arkamda dedi ve bugün 3 kardeş de meslek sahibi olduk. Bugün gerçekten karşınızda böyle durabiliyorsam sizlerin sayesinde buradayım. Annemin ve kendi adıma sizlere minnet borçluyum. Çok teşekkür ederim. Ve bir de dış politika dediğimiz bir gerçek var. Ülkede ne zaman olağanüstü bir durum olsa dış güçler deniliyor ve artık insanlar bunu inanmamaya başladılar. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bizlere neler söylemek istiyorsunuz? Bu dış güçleri nasıl yeneceğiz? Teşekkür ederim. Ben tabii özellikle öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Ben burada bayanlar sayısı olarak daha ağır basıyor. Ve bunlar tabii bir kısmı anne, bir kısmı geleceğin anneleri. Değerli kardeşlerim, ben anneme çok düşkündüm. Allah rahmet etsin.
fırsat buldukça, anneme kavuştukça ayaklarının altını öpmeye çalışırdım. Annem ayağını çekerdi. Anne niye çekiyorsun? Kendi diliyle de konuşurdu. Ana niye çekiyorsun? Güzel değil mi? Peygamberimiz cennet annelerin ayakları altındadır buyuruyor anne. Bırak ben ayağının altında cennetin kokusunu alayım. Ağlamaya başladı. Tabii şimdi nesli bu noktaya taşımak çok çok önemli. Bunu yakalamamız lazım. Bakın babalar demiyor. Annelerin ayakları altındadır diyor. Anne çok önemli. Demin kardeşimin söylediği konu var ya, hani bizim de aile kurumunu önemsememiz işte buradan geliyor. Ana, ona hiçbir şey bağ biçilmez. Babaların ayakları altındadır demiyor. Peygamberimizin hadisi bu. Annelerin ayakları altındadır. O bakımdan sizler çok önemlisiniz. Anneniz size bu nasihatle güzel bir yol göstermiş. Bizim de selamımızı, saygımızı inşallah kendilerine lütfen iletin. Unuttuğumuz bir şey var mı? Dış güçler. Şimdi yani dış güçleri bir kenara atmak mümkün değil. Eğer siz dik durursanız, sağlam durursanız, güçlü bir diplomasiniz olursa dış güçlerin de size bakışı tabii ki farklı olacaktır. Türkiye pek de öyle kolay kolay eti yenen bir ülke değilmiş derler. O hale getirmek lazım. Bundan sonra çok daha farklı adımlarımızı inşallah görebilirsiniz. Evet, Aleyna Karagöz heyecanla bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle hoş geldiniz. Ben Aleyna Hatun Karagöz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Okuduğum bölüm dolayısıyla da çevremde hukukun siyasallaştığı, yargı bağımsızlığına gölge düştüğü yönünde birçok eleştiri ve iddia var. Sizin bu konu hakkında görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim. Benim kardeşim, ben bunlara katılmam mümkün değil. Yani hukukun siyasallaştığını söyleyenler, sizin için söylüyorum, hukukta müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bunu söyleyenler acaba iddialarını ispatlayabiliyorlar mı? Hayır, ispatlayamıyorlar. Sadece söz ola beri gele. Bu. Hele hele bu Bay Bay Kemal olunca aman yarabbim. Akşam yalan, sabah yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Ya ispatla. Söyle. Şu de. Ama o ne diyor? Selo'yu nasıl kurtarırız onu anlatıyor. Şimdi onun söylediği hak, hukuk, adalet mi? Değil. 51 tane Kürt kardeşimizin, evladımızın ölümüne neden olacak, hiçbir bedel ödemeden de elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşacak. Bize şu anda herkesin teşekkür etmesi lazım. Çünkü bedel. Yasin Börü'yü öldürecekler ve ondan sonra elini kolunu sallaya sallaya dolaşacaklar. Biz buna evet diyemeyiz. Yasin Börü'nün anası hüngür hüngür ağlıyor. Diyarbakır anneleri hüngür hüngür ağlıyor. Diyarbakır annelerinin bu ağlayışı karşısında Kılıçdaroğlu bir kere gidip de ziyaret etti mi? Etmedi. Hani hak, hani hukuk, hani adalet? Bunlarda çok hassas olmamız lazım. Nurefşan Ece Çiçek. Sayın Cumhurbaşkanım yine arkamızda, soru soracak olan arkadaşımız geliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım merhaba, iyi akşamlar diliyorum hepinize.
Ben Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. Adım Nur Efşan Ece Çiçek. Size son zamanlarda kamuoyunda konuşulan bir soruyu sormak istiyorum. Bildiğiniz üzere Hüdapar geçmişinde bir terör örgütüyle anılıyor. HDP ve PKK bağını dile getirdiğiniz için Millet İttifakı'nı eleştiriyorsunuz. AK Parti ve Hüdapar işbirliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir defa Hüdapar'ın geçmişte bu terör örgütüyle anılması olayı tamamen HDP'nin kendisine bir çıkış yolu aramasından kaynaklı. Hüdapar'ın bir defa bu geçmişteki terör örgütüyle ilgisi, alakası yok. Kaldı ki böyle bir durum söz konusu olsa bizim de beraber yürümemiz söz konusu olmazdı. Biz Hüdapar'ı özellikle Kürt vatandaşlarımızın siyasallaşması noktasında beraber bu yolda yürüyelim istedik. Ve onların hem yerli hem milli, bunun yanında da bir vatanseverlik noktasında HDP ile mukayese edilmeyecek bir konumu var. Ne yaptılar? Dediler ki böyle böyle işte filanca terör örgütüyle. Onlar bunu zaten reddediyorlar. Bizim bunlarla alakamız yok diyorlar. Bizim bununla alakamız yok dediklerine göre zorla HDP şu anda Hüdapar'ı böyle vasıflandırıyor diye mi biz bunları kabulleneceğiz? Ama Hüdapar'ın böyle bir durumu söz konusu değil ve kesinlikle bir siyasallaşmanın gayreti içerisinde olan bir siyasi partidir. Ve şu anda da zaten bu seçimlere biliyorsunuz tamamıyla onlar kendi logolarıyla girmek suretiyle bir adım atmışlardır. O da parlamentoya bir girme imkanını yakalamak ve parlamentoda da artık düşüncelerini, sesini daha ideal bir şekilde çıkarmaktır. Hüdapar'ın durumu bu. Bu söylemleri, onlara yapılan yakıştırmaları şahsen bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bakalım Yusuf Yıldız neyi merak ediyor? Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı akşamlar diliyorum. Yusuf Yıldız ismim, Gazi Üniversitesi'nde okuyorum. Size sorum şöyle, muhalefetin tek adam rejimi diye eleştirdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum efendim. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye özellikle bu koalisyonların çok yoğun olduğu dönemlerden aşırı derecede çekti. Bedel ödedi. Türkiye'de 6 ayda bir hükümetlerin kurulduğu dönemler yaşadık. Bir sene içerisinde zaman zaman öyle oldu ki 2 koalisyon kuruldu. Ve bu koalisyonların tabii Türkiye'ye bedeli çok ağır oldu. Biz dedik ki bu şekilde bu yürümez. Kaldı ki tek başımıza iktidar olduğumuz halde biz buna rağmen ne yapıp başkanlık sistemine geçelim dedik. Ve başkanlık sistemine geçerken de dünyada tabii bunun birçok örneklerini inceledik, araştırdık. Amerika'yı inceleyelim dedik. Rusya'yı inceleyelim dedik. Fransa gerçi yarı başkanlık sistemi, orayı inceleyelim dedik. Bütün bunları incelemek suretiyle bir adım attık. Ve şu 21 yıl içerisinde bunun çok ama çok faydasını gördük. Niye? Zira size çok seri karar alma imkanı veriyor. Ve çok seri adımlar atma imkanı veriyor. Yani öyle kalkıp da 6 ayda, bir senede, 1,5 senede bir koalisyona gitme, bunlara gerek yok. Bu kadar seri adım atma imkanı verdiği içindir ki biz şu 21 yıl içerisinde hükümet kurma sorunu yaşamadık. Sürekli hizmet, sürekli yatırım ve bunlarla yürüdük. Şu anda bizim yaptığımız yatırımlar eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide hepsi ortada.
Eğer bunları biz kalkıp da bunların parlamenter demokrasi dedikleri sistemle yürütmeye kalksaydık, arkadaşlar böyle bir mesafe alamazdık. Bırakın adım atamazdık. Attırmazlardı. Ama şu anda böyle bir sıkıntıyı yaşamıyoruz. O bakımdan da başkanlık sistemini kesinlikle savunuyoruz. Ve bakın şimdi bu 11'li koalisyon hala ne yapacağının farkında değil ve parlamenter demokrasiyi konuşmuyorlar bile. Çünkü bu işin yürümeyeceğini öğrendiler. Ya düşünebiliyor musunuz? Ya bir cumhurbaşkanının yanında 6 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ya böyle bir ülke olur mu? Yürümez. Böyle bir şey olmaz. Ama inşallah şu pazardan sonra inşallah seçilecek olan Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizle Türkiye çok daha farklı bir denizlere yelken açacak. Şuradaki yeşil şapkalı arkadaşımız söz almak istiyor. Enes Malik Elikara. Hangi ülkeden? Sayın Cumhurbaşkanım merhaba, ben Enes. Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Korumalı Futbol ve Bayrak Futbol Öğrenci Topluluğu üyesiyim. Hangi memleket neresi? Giresun. Giresun'muş. Giresun nere, Sakarya nere? İstanbul'da ikamet ediyorum Cumhurbaşkanım. He. Evet. Benim sorum diğer arkadaşlardan ziyade daha günlük ve hepimizin karşısına çıkan bir soru. Aynı zamanda bir öğrenci olarak da benim muzdarip olduğum da bir konu. Daha doğrusu diğer öğrenci arkadaşlarımın da aynı şekilde. Bu sınırsız ve kontrolsüz şekilde artan kira fiyatları hakkında düşünceniz neler? Biz kendi çevremden özellikle bu konuda sıkıntı çeken bir sürü arkadaşım var. Ki yaptığım sporda da bu sene gerek konaklama anlamında sıkıntı çeken bir sürü arkadaşlarım oldu ve onların Sakarya'ya gelememesinden ötürü mesela spor faaliyetlerimizi kısıtlamak zorunda kaldık. Bu konuda ne düşünüyorsunuz, neler yapmayı planlıyorsunuz? Öğrenciler için en önemli çıkış noktası yurtlarımız. Öğrenciler noktasında söylüyorum. Yani bizim bir defa yurt itibariyle sıkıntımız yok. Türkiye genelinde şu anda 850 bin öğrenci kapasiteli yurdumuz var. Ancak bu deprem sebebiyle bazı yurtlarımızı biliyorsunuz depremzedeler için kullandık. Ancak asıl söylediğin konuya gelince bunların yargı yoluyla analarından doğduğuna pişman edeceğiz. Kesinlikle. Öyle rastgele istediğim gibi ben kira koyarım. Koyamazsın arkadaş. Bunların hepsini Adalet Bakanlığımız vasıtasıyla belli bir standarda oturtacağız ve ona göre de üzerlerine gideceğiz. Herkese söz hakkı tanıyacağız ama şimdi Gamze Karaada sıra. Gamze. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde kamu yönetimi alanında çalışmalar yürütüyorum. İsmim Gamze Kara. Aslen Kayseriliyim. Sizin geçen sene bir programda sizinle görüşme fırsatım olmuştu. O zaman evliliği geciktirmeyin demiştiniz ve ben de bugün nişanlımla birlikte buradayım. Kendisi de burada. Nişanlanıp geldik. Ve bizim için de çok önemli. Ne zaman evleniyorsunuz onu söyleyin. Evet. Tam olarak da konum bununla alakalı. Soru da bu. Gençlik ve Aile Aile ve Gençlik Bankası kuracaksınız. Ve biz de dün sabah bir düğün salonu baktık. 70 bin liradan başlıyordu fiyatlar. Ev kiraları 3+1'ler 15 bin liradan başlıyor. Biz 150 bin lira kredi veriyoruz. Evet, merak ettiğimiz şey şu. Bunu bana mı vereceksiniz yoksa 150 bana 150 ona mı vereceksiniz? %50. Peki, teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Mutluluklar dileriz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Peki Zeliha Arol. Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Ankara Bilim Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 2. sınıf öğrencisiyim. Size bir sorum olacaktı.
Yeni dönemde genç istihdamının arttırılması ve genç girişimciler için mevcut paketlerin arttırılmasını düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Şu anda bizim zaten genç istihdam noktasında yani AK Parti hükümeti olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Yani ciddi manada bir genç istihdamını yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine yani engellilerde nasıl bir adım atıyorsak, daha yeni 3500 engelliyi aldık. Gençlerde aynı hassasiyeti sürdürüyoruz. Genç istihdamını bu noktada kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Ve böylece yani muhalefet parlamentoya gençlerin girmesini istemiyor. Biz ise gençlerin parlamentoya girmesi konusunda adım atılmasının önünü açtık. 30'dan başladı, 25'e indirdik. Oradan 18'e indirdik. Bunları biz getirdik, biz sağladık. Bizimle dalga geçiyorlardı. Yani çoluk çocuğa mı parlamentoyu emanet edeceğiz? Çocuklar mı parlamentoya girecek? Evet dedik, gençler girecek. Alkış yüksek geldi. Herhalde buradan da siyasette kendini göstermek isteyen çok genç var. Öyle anlaşılıyor. Berhat Okta. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle hayırlı akşamlar dilerim. Ben Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. İsmim Berhat Okta. Size sorum şu şekilde olacak. Benim de içinde bulunduğum 6 milyon genç bu seçimde ilk defa oy kullanacak. Gençleri ikna etmekte zorluk çektiğinizi düşünüyor musunuz? Gençlerin size neden oy vermesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani bu konuyla ilgili olarak gençlere yönelik ne yaptıysak biz yaptık. Yani muhalefetin gençlere yönelik yaptığı veya yapabileceği hiçbir şey olmadı ki. Yok. Yani üniversite gençliğinin harçlarını kimler kaldırdı? Biz kaldırdık. Biz göreve geldiğimizde burs 45 liraydı. Ama şimdi burslar nereye çıktı? Ortada. Bunları yapan da biziz. Lisansüstü, doktora, bütün bu öğrencilere ta asgari ücrete kadar ne yaptık? Onlarınkini de çıkardık. Şimdi önümüzdeki dönemde yine gençlerimizle ilgili, öğrencilerimizle ilgili her türlü teşviği yurt içi yurt dışı yapacak olan biziz. İnanın bunların yapacağı bir şey. Bunlar yalandan başka bir şey bugüne kadar üretmediler. Üretmezlerdi. Ve biz Teknofest kuşağı olarak gördüğümüz sizleri bu noktada teknolojide de işte şimdi uzaya biz genç gönderdik. Bununla dalga geçmeye başladılar. Tamam yani siz bunları bugüne kadar yapmadınız. Aklınızın ucundan geçmedi. Biz şimdi asıl yedek hazırladık ve hemen eğitimine gönderdik ve kısa zamanda da inşallah uzaydan sesini alacağız. Buralara bu işi vardırdık. Tamam da yani siz de bir şey yapın ya. Görelim. Biz yaptığımızla konuşuyoruz. Verdiğimiz burslarla, kredilerle bunlarla konuşuyoruz. Peki siz ne verdiniz? Ve biz bundan sonraki süreçte de gençlerimizin, öğrencilerimizin yanında olmaya her yönüyle devam edeceğiz. Ve bakın sadece yurtlarımızda düşünebiliyor musunuz? Şu deprem felaketinin dışında 850 bin öğrenciyi şu anda iskan edebileceğimiz yurtlarımız var. Bu sayı daha da artacak.